Saygıdeğer izleyicilerimiz, İsviçre'den bir son dakika gelişmesi var. İsviçre dışına tatile gidip dönenleri karantinaya almayı tartışıyor. Bildiğiniz üzere çok sayıda vatandaşımız İsviçre'den Türkiye'ye tatile gitti ve onların dönüşleri söz konusu. Tatillerini bitirenler İsviçre'ye dönmeye başladı. Ancak şu an İsviçre hastanelerinde yatanların çoğunun İsviçre dışında tatile gidenler olduğu açıklanınca ve ardından da bu insanların karantinaya alınma durumu söz konusu olunca ister istemez biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İsviçre'de önümüzdeki günlerde yurt dışından dönenlerin karantinaya alınmasıyla ilgili karar çıkarsa şaşırmamak gerekiyor. Halen Türkiye'de bulunan ve İsviçre'ye dönecek olanların da gelişmeleri yakından takip etmesi gerekiyor. Biz de bu gelişmeleri bir açıklama olduğunda sizlerle paylaşacağız. Bu nedenle mutlak surette Emekli TV'ye ya da bizim kardeş kanalımız olan Türkçe Haber'e abone olmanızı rica ediyorum. Tüm gelişmeyi, tüm Avrupa ile ilgili tüm gelişmeleri bu iki kanalımızdan takip edebilirsiniz. Emekli TV veya Türkçe Haber. Değerli izleyicilerimiz, İsviçre'den çok önemli olan bir açıklama geldi. İsviçre'de Zürih Üniversitesi araştırmacılarından Profesör Sayı Redi yapmış olduğu açıklamada insanoğlunu Covid-22 adında yeni bir virüsün beklediğini söyledi. Evet, Covid-22. Güney Afrika'dan yayılan beta ve Brezilya'dan yayılan gamma varyantlarının birleşince çok daha tehlikeli olduğunu belirten bilim insanı Sayı Redi, bu iki varyantın dünyaya yayılması durumunda Covid-22 olarak önümüzdeki zaman dilimlerinde çok daha büyük problemler olabileceğini söyledi. Aşı olma oranının düşük olması nedeniyle önümüzdeki sonbahar ve kış mevsimlerinin zor geçeceğine vurgu yapan araştırmacı, aşı oranının artmaması durumunda ciddi vakaların artmasının artık kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, Profesör Sayı Redi yapmış olduğu bu açıklamayla aslında önümüzdeki aylarda, yıllarda neler yaşayabileceğimizi gösteriyor. Koronavirüs çıktı. Sonra delta varyantı dendi, gamma varyantı dendi, Hindistan varyantı, İngiliz varyantı, varyant denildi. Ama gelmiş olduğumuz noktada görüyoruz ki bunların hiçbiri son değil. Önümüzdeki dönemlerde yeni varyantlarla da karşılaşacağız. Yani koronavirüs kısaca hayatımızdan öyle kısa zamanda pek çıkacağı benzemiyor. Çünkü insanoğlunun ne kadar aciz olduğunu bir kez daha gözlemliyoruz. Aşı dendi, vatandaşa aşı yapıldı. Ama aşının da %100 oranda koronavirüsten koruduğu yönünde bilimsel hiçbir açıklama yapılmadı. Oysa ki bu aşılar piyasaya çıkmadan önce %95, %96, %98 oranında koruyuculuk özellikleri var diye naralar atıyorlardı bu bilim insanları, bir kısım bilim insanları. Ama görüyoruz ki şimdi neyi konuşuyorlar? 3. doz, 4. doz, 5. dozu olabilir miyiz? Olalım, insanlara 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kısacası ölene kadar aşı yapalım diyorlar. Hal böyle olunca da insanların kafasındaki soru işaretleri bitmiyor. Şu an Avrupa nüfusunun yarısı kadarı aşılanmış vaziyette, geriye kalan yarısı ise aşı yaptırmak istemiyor. Şu anda Avrupa'da aşıya ulaşmakla ilgili bir sorun yok. Yani aşı stokları var ama insanlar aşı olmaktan imtina ediyor, çekiniyor. Bakın değerli izleyicilerimiz, Almanya'da kendilerine aşı daveti gönderilen insanların sadece %55'i şu anda aşılanmış vaziyette. Geriye kalanları ise henüz aşı olmuş değil. Şimdi araştırmacıların, siyasetçilerin, bilim insanlarının bu rakamlar üzerinde durması gerekiyor. Bunun anlamı şu, ben şunu anlıyorum. İnsanlar aşılara güvenmiyor. İnsanlar aşı olmak istemiyor. Bununla ilgili kafaları net değil. Bilim insanlarının, siyasetçilerinin önce insanlara bu aşıyla ilgili güveni vermesi gerekiyor. Ama görüyoruz ki vatandaş siyasetçilere de güvenmiyor. Böyle bir durum var. Türkiye'de ya da diğer ülkelerde Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, İngiltere gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu yerlerde tablo bu şekilde arkadaşlar. Siyasetçilerin bu insanlar neden aşı olmak istemiyorun cevabını bulması gerekiyor. Önce kendilerine bakacaklar ama. Açtılar, kapattılar, yazdılar, çizdiler, oyun oynuyorlar.
Geçen kış hatırlıyorsunuz. Yok olmadı böyle, yok olmadı şöyle, yok 2 günde bir sürü şeyi yaptılar. Yüzlerine, gözlerine bulaştırdılar. Onun için vatandaş zaten güvenmiyor. Maske dediler. Maskede bile dolandırıcılık yapanlar oldu. Birbirlerinin maskelerini çaldılar. Evet, havalimanlarında ülkeler birbirlerinin maskelerini çaldı. Test savaşları yaşandı, aşı savaşları yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. İnsanoğlunun doğal olarak herkes bunu görüyor, gözlemliyor ve o nedenle de vatandaş aşı olmak istemiyor. Bununla ilgili kararı tabii ki doktorlarınıza danışmanız gerekiyor. Doktorların bu konuda görüşlerini almanız ve ardından kendi hür iradenizle karar vermeniz gerekiyor. Bilim insanları ne diyorsa dikkate almak zorundayız. Merkel'e selle ilgili olarak çok büyük tepki var. Yaklaşık 50 günü geçmesine rağmen maalesef Almanya'da yaralar sarılabilmiş değil. Adeta Almanya afette sınıfta kaldı diyebiliriz. Bakın, bununla ilgili bir haberi hemen sizlerle paylaşacağım. Almanya sel felaketi sonrasında afetzedelerin yaralarını tam olarak saramadı. Almanya'da Temmuz ayının ikinci haftasında meydana gelen sel felaketinin ardından yerel ve federal hükümetlerin yaraları hızla saramaması ülkenin doğal afetlere karşı müdahale konusunda yetersiz olduğunu ortaya çıkardı deniliyor. Temmuz ayında meydana gelen sel felaketinden dolayı ortaya çıkan çamurların hala temizlenmemesi, içme suyu, elektrik ve kanalizasyon sorunlarının tam olarak çözülememesi Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'nın afetlere karşı aslında hazır olmadığını gösteriyor deniliyor. Sel felaketinin ardından birçok ilçe ve kasabada uzun süre elektrik kesintileri yaşandı. Cep telefonu şebekeleri devre dışı kaldı. 14 ve 15 Temmuz'da yoğun yağışların yaşanmış olduğu bölgelerde yerleşim bölgelerinde 200 bin kişi günlerce elektriksiz kaldı. Bazı bölgelerde elektrik şebekeleri büyük zarar görürken bazı bölgelerde ise ekipler güvenlik amacıyla elektrikleri kesti. Selden etkilenen kişilerin yaklaşık bir hafta boyunca elektriksiz kaldığı da ifade ediliyor. Sel nedeniyle cep telefonu şebekesi ancak 2 hafta sonra devreye girebildi pek çok noktada. Sel felaketinden etkilenen bölgelerde 150'den fazla baz istasyonu zarar gördü. Birçok bölgede günlerce cep telefonu şebekeleri çalışmadı. Deutsche Telekom sel felaketinden 3 gün sonra baz istasyonlarının ancak yarısını devreye alabildiği deniliyor. Afet bölgelerinin tamamında cep telefonu şebekelerinin tümünün tekrar devreye sokulabilmesi yaklaşık 2 hafta sürdü. Bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen pek çok noktada içme suyu halen verilemiyor. Yetkililer eve gelen suları kaynatarak kullanmaları ya da dışarıdan temiz su temin etmeleri konusunda vatandaşları uyarıyor. Sel felaketinde en çok etkilenen Ahtal bölgesinde aradan bir ay geçmesine karşın kanalizasyon sistemi yeniden inşa edilemedi. Çalışmadığı için en ufak bir yağışta kanalizasyon sisteminde taşmalar meydana geliyor. Doğaya büyük zarar verebilecek nitelikteki atıkların doğrudan nehre karıştığı da eleştiriler arasında. Doğalgaz hattının tamiri ancak 5 hafta sonra başlayabildi. Sel felaketinde büyük yıkıma uğrayan pek çok bölgede doğalgaz şebekeleri zarar gördü. Haftalar sonra da çalışmalara başlandı deniliyor. Evet değerli izleyicilerimiz, şunu gördük. Almanya, evet büyük Almanya, koca Almanya maalesef böylesine doğal bir afette yeteri kadar hızlı olamadı. Bir de Almanya'da yardım kuruluşları ile resmi kurumlar arasında ciddi bir kavga durumu söz konusu. STK'lar, sivil toplum kuruluşları halka yardım etmek için uğraşıyor ama devlet yetkilileri, resmi kurumlar bunun önüne geçiyor diye çok sayıda haber alıyoruz. Yani kurumlar, STK'lar birbirine girmiş vaziyette, o mu bu mu derken değerli izleyicilerimiz olan yine her zaman olduğu gibi vatandaşa oluyor. Ne diyelim? İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntı Almanya'da giderilir. Aksi halde görüyorsunuz vatandaşın perişanlığı devam ediyor. Avrupa'nın ortasında, Avrupa Birliği'nin en büyük devletinde böyle bir görüntünün üzerinden 5-6 hafta geçmesine rağmen hala devam ediyor olması tabii kafalardaki soru işaretlerini de artırıyor. Değerli izleyicilerimiz, Avrupa İstatistik Ofisi tarafından
çok önemli bir açıklama yapıldı. Uluslararası Gençlik Günü nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinde gençlerin evden ayrılma yaş ortalaması açıklandı. Buna göre Avrupalı gençler ortalama 26,4 yaşında, 26,5 yaşında evden ayrılıyor. Kadınlar erkeklerden daha erken evden ayrılıyor. Avrupa'da erkekler 27,4 yaşında, kadınlar ise 25,4 yaşında ailelerinden ayrı yaşamaya başlıyor. İsveç, Avrupa Birliği ülkeleri arasında gençlerin en erken yaşta evden ayrıldığı ülke konumunda bulunuyor. İsveç'te gençler ortalama 17,5 yaşında ayrı eve taşınıyor. İsveç'in en yakın 19,8 ile Lüksemburg, 21,2 yaş ile Danimarka, 22 yaş ile Finlandiya izliyor. Hırvatistan'da ise gençlerin evden ayrılmasının yaş ortalaması 32,4. Hırvatistan'ın en yakın 30,9 ile Slovakya, 30,2 ile İtalya ve Malta takip ediyor. Söz konusu ayrı ev kurma yaş ortalaması Almanya'da 23,8, Fransa'da 24, Hollanda'da ise 24,3 olarak kaydediliyor. Türkiye'de ise gençler ortalama 27,8 yaşında evden ayrılırken erkekler 29,8, kadınlar ise 25,8 yaşında ayrı bir eve taşınıyor. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi İsveç bu işte lider. İsveç'te 17,5 yaş deniliyor. 17,5 yaşından sonra ortalama tabii insanlar evlerinden ayrılıyormuş. Şimdi bakın, ayrılmaya da İsveç'in aile yapısına baktığımızda maalesef ciddi sıkıntılar olduğunu gözlemliyoruz. Maalesef diyorum, çünkü evlilikler İsveç'te her geçen gün azalıyor. Yani bu ayrılanlar evlilik kurumu adı altında bir birliktelik yaparak devam etmiyorlar. Her biri ayrı bir telden çalıyor. Türkçe meali bu. Hal böyle olunca değerli izleyicilerimiz, aile denilen kavramın içi boşaltılıyor. Ne kadar erken yaşta çocuklar evden ayrılırsa şunu görüyoruz: aile yapısı o toplumlarda yok oluyor. Toplumun ana merkezi olan aile yapısı yok olursa ondan sonra çöküntüler ciddi anlamda başlıyor. Evet, Avrupa'da yaşayan, İsveç'te yaşayan vatandaşlarımızın da bu konuyla ilgili elbette söyleyecekleri vardır. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aile yapısı konusunda, gençlerin çok erken yaşta evden ayrılmaları konusunda neler düşünüyorsunuz? Bunu lütfen bu yayınımızın altına, videomuzun altına yazmanızı istirham ediyorum.